Geçmişinizi nasıl değiştirirsiniz? Eralı Sıvaru ile. Bana katıldığınız için teşekkür ederim. Ben Mari Sıvaru. Bugün sizlerle biraz eski bir şeyi paylaşmak istiyorum. Birkaç gün önce bu geminin Taygetalı İletişim Subayı Leyla bana Sıvaru tarafından 2016 ya da 2017 yılında yazılmış bu metni verdi. Tam tarih bilinmiyor. Daha önce yayınlanmadığına inanıyoruz ve kendi gelecekteki konularımı anlamaya yardımcı olmak için temel alınabilecek çok ilginç bir konu olduğunu düşünüyorum ve orijinal olarak İspanyolca yazılmıştır. Umarım beğenirsiniz. Geçmişinizi değiştirin. Sıvaru, insanlara hayal gücünün sadece fantezi olduğu, bunun var olmadığı, kendinizi aldattığınız ve bulutlarda yaşadığınız ve daha üretken veya tercihen kazançlı bir şey için kullanabileceğiniz zamanı kaybettiğinizi öğretilir. Hayal gücünün gerçekte ne olduğu hakkında hiçbir fikirleri yoktur. Ruhani öğretmenler ve dünyevi gurular geçmiş ve gelecek olmadığı için şimdi de yaşamakta ısrar ederler, ama yine de işlerin gerçekte nasıl yürüdüğünü bilmezler. Algılanan şimdi, bu guruların sözünü ettiği şimdi, her zaman geçmişin bir sonucudur çünkü geçmişin algısı sizin şimdi dediğiniz şeyi oluşturur. Geçmişte her şeyi şu ya da bu şekilde algılamayı öğrenirsiniz ve sizin gibi diğer varlıklarla birlikte öğrenilen bir çerçevede ve toplumsal olarak kabul edilenler dahilinde her şeye anlam, değer ve önem verirsiniz. Ancak toplumsal olarak kabul edilenin dünyanın sahipleri, Kabal, Matrix tarafından dayatılan kontrolden başka bir şey olmadığını unutmayın. İmgesel bir durumda olduğunuzda, bir şeyleri hayal ettiğinizde, saf yaratıcılık durumundasınızdır. Hayal gücü olmadan var olan hiçbir şey var olamazdı. Var olan her şeyin önce hayal edilmesi gerekirdi. Bu nedenle, zihinsel durum alfa olarak da adlandırılan imgesel bir durumda olmak, guruların onlarca yıldır söylediklerinden daha fazla şimdi de olmak, olamayacak bir şeyi öğretmek, zaten olmuş olan bir şimdi de olmaktır. Hatalı insan kavramı. Geçmiş zaten yaşanmıştır ve bu konuda hiçbir şey yapılamaz, değiştirilemez. Bu zamansal doğrusallık kavramından başlar. Geçmiş bugüne ve sonra da geleceğe doğru amansızca yürür, ancak zaman gerçekte böyle işlemez. Zaman diye bir şey, bir güç, bir varlık ya da maddi bir parçacık yoktur. Zaman yalnızca gözlemleyen kişinin bilincinden başlayan bir deneyimdir ve olan her şey gibi, o da sosyal olarak kabul edilen Matrix tarafından öğrenilen ve dayatılan önyargılı fikirlere dayanır. Zaman algısını teşvik eden, hızlandıran ve yavaşlatan gözlemcinin farkındalığıdır ve zaman kişisel ve benzersiz bir algıdan başka bir şey değildir. Geçici çizgiler de öyle değildir çünkü çizgi kavramı gözlemcinin bulunduğu yerden ve şu anda bulunduğu yere kadar olan deneyim çizgisinden başlar. Ve yalnızca belirli bir gözlemcinin bakış açısındandır. Bu, içinde hiçbir şey olmayan dümdüz bir çölde olmak gibidir. Bir yerden başka bir yere yürüyebilirsiniz ve ancak geri döndüğünüzde, kumda ayak izlerinizi gördüğünüzde nerede olduğunuzu ve yarattığınız çizgiyi algılayabilirsiniz. Olan her şey, her zaman olmuştur ve her zaman olacaktır. Zaman yoktur, her şey sabittir ve bir film rulosu gibi olduğu gibidir. Her şey aynı zamanda, her şeyin sayısız sabit fotoğrafıdır. Filmin başlangıcı, ortası ve sonu. Bu fotoğraf serisini canlandıran sadece zihinsel projektörü, yani vicdanı olan gözlemci olduğunda, tüm fotoğraflar aynı anda var olur. Şimdi, istediğiniz zaman başka alternatif olay örgülerine ve sonlara geçebileceği doğrusal olmayan bir filmin süper rolünü, aynı film içindeki her bir noktadan çıkan sayısız farklı son veya olay örgüsüne sahip interaktif bir film olarak hayal edin. Şimdi, gözlemci bu interaktif filmi istediği gibi canlandırabilir. Eğer sıkılırsa yavaşlar, sıkılmazsa hızlanır. Eğer filmde gördüklerinizden korku duymaya karar verirseniz, o zaman film size dikkatinizi çeken, her neyse, ondan daha fazlasını verir ve o yönde hareket eder. Güzel bir sahne isterseniz, film o yöne gidecektir, animatörün arzuladığı şeyi yansıtacaktır, çünkü o olmadan hiçbir şeyin var olamayacağı film animatörüdür. İşte gerçeklik budur. Eğer dikkatinizi korku sahnelerine verirseniz,
film size aynısından daha fazlasını verecektir. Eğer dikkatinizi olumlu sahnelere verirseniz, o zaman film size bunu vermeye devam edecektir. Çünkü gerçeklik olarak algıladığınız film, iç dünyanızın, kendi vicdanınızın yansımasından ya da aynasından başka bir şey değildir. Dolayısıyla etrafınızdaki dünyayı algılama biçiminiz sadece kendinizin bir yansımasıdır. Yukarıda da söylediğim gibi, hayal gücü her şeyin nasıl yaratıldığı ve bilincin her şeyin nereye gideceğine nasıl karar verdiğidir. Ancak, her şey zaten ve önceden var olduğu için ve siz sadece vicdanınızla hayal ettiğiniz, her şeyi canlandırdığınız için, o zaten başka bir yerde bir gerçekliktir. Ve gerçeklik, gözlemcinin zihninde önceden sağlanmış ve sosyal olarak kabul edilmiş bir bağlama tabi tutulmuş bir algının sonucundan başka nedir ki? Şimdi, alternatif geçmişinizi hayal edin. Hayatınızın şu ya da bu döneminde her şeyin nasıl olmasını isterdiniz? Başka bir gerçeklik hayal edebiliyor musunuz? Hayal gücü, paralel bir varoluşun, paralel gerçekliklerin, sizden bir yorum dokunuşuyla ve tanıdık şeylerle uzak bir vizyonudur. Kendinizin paralel bir versiyonuna bakıyorsunuz. Hayal gücünün sadece fantezi olmadığını, aynı zamanda paralel versiyonumuzun frekansına uyumlanmanın bir yolu olduğunu bilmek. Kendinizin o paralel versiyonunda dün ne yaptınız? Bugün ne yaptınız? Deneyiminiz neydi? Ne gördünüz? Kiminle konuştunuz? Kiminle tanıştınız? Bu soruları olabildiğince canlı, olabildiğince şakacı bir şekilde yanıtlayın. Ama hepsinden önemlisi, olabildiğince gerçek. Gözünüzde canlandırdığınız versiyonunuzun %100'ü olsaydınız deneyiminiz nasıl olurdu? Bir şeyleri tezahür ettirmek için, onları hayal etmeli ve gerçekleşene kadar hayal etmelisiniz. Kendinizin bu versiyonu nasıl olurdu? Ya nasıl olmak istediğinizi biliyor olsaydınız, ama kendinizi o versiyonunuz olmaktan alıkoyan siz olsaydınız? Neden böyle olurdu? Kafanızdaki şu bahanelerden herhangi biri yüzünden mi? Pratik olmaz, mantıklı olmaz, beni sevmezler, beni bu halimle kabul etmezler, bu mümkün değil, bu bir fantezi, gerçek olamaz, bu mümkün değil vesaire. Ancak, bir an için, toplumsal olarak kabul görmüş bir matrikse uymak için tasarlanmış mantıklı ve programlanmış zihninizden gelen bu bahaneleri geride bırakabilir ve kendinizin çok olmak istediğiniz versiyonunu kabul edebilirseniz, o versiyonda kendiniz olmayı deneyimleme şekliniz sizin için çok açık ve doğal olacaktır. Ve buna yeterince odaklanırsanız, kendinizle uyumlu olursanız, o zaman kendinizin bu versiyonunu gerçekliğinizde ifade edersiniz. Bunu başarmanın en güçlü ve en hızlı yollarından biri geçmişinizi değiştirmektir. Çünkü geçmişinizi değiştirdiğinizde hiçbir şey yapmanıza gerek kalmaz çünkü siz zaten kendinizin o versiyonusunuzdur. Dün o versiyonunuzda ne yaptınız? Bunu canlı, sürekli, uyumlu bir şekilde hayal edin ve sahte anılar olarak adlandırabileceğiniz tüm o hayali deneyimlerin gerçek anılara dönüştüğünü göreceksiniz. Kendilerine ait bir yaşamları olmaya başlar, çok canlı ve net anılar haline gelirler, hatta sosyal olarak kabul gören gerçek anılardan bile daha belirgin hale gelirler. Toplumsal olarak kabul gören hafızanızın bir parçası olan şeylerle aynı hissi verdiğini görene kadar geçmişinizi hayal edin. Sanki o şeyleri gerçekten deneyimlemişsiniz gibi hissedeceksiniz çünkü onları kendinizin diğer versiyonunda gerçekten deneyimlediniz ve o versiyonu kendinize doğru getirerek o deneyimi kendi deneyiminizin bir parçası haline getiriyorsunuz. Kendinizin o versiyonu haline gelirsiniz çünkü o sizin geçmişinizdir, tıpkı toplumsal olarak kabul gören geçmişiniz gibi. Gerçek olana kadar hayal edin. Sizin için gerçek olana kadar o geçmişi sanki öyleymiş gibi yaşayın. Paralel gerçeklik düzeyinde deneyimlemek istediğiniz şeyi gerçekten yaşadığınızı fark edeceksiniz. Ancak sizin için resmi geçmişiniz kadar gerçek olduğu için onu geçmişiniz olarak kabul edeceksiniz. Gelecekte deneyimlemek istediğiniz bir şeyi hayal edin. Şimdi bunu geçmişinizde hayal edin ve bu deneyimi sanki daha önce olmuş gibi geçmişinizde konumlandırın. Bunu daha önce nasıl deneyimlediğinizi ve nasıl hissettirdiğini ezberleyin. Gelecekte ne istiyorsunuz?
Sizin için ne inanılmaz olurdu? İdeal geleceğiniz nasıl olurdu? Her zaman olmak istediğiniz en özgün ve en genişlemiş temsiliniz nasıl olurdu? Aklınızda zaten bu var mı? Şimdi tüm bu 5 yılı geçmişinize koyun. Onu nasıl yaşadığınızı ve hepsinin ötesine nasıl evrildiğinizi hissedin. Geçmiş versiyonunuzun isteyeceği o deneyimi hatırlayın. Sanki çoktan olmuş gibi hatırlayın. O artık geçmişinizin bir parçası. Kendinizi kandırmadığınızı, kendinizi ayarladığınızı ve o diğer versiyonunuzu yaşamınıza getirdiğinizi hatırlayın. Bu, her an yanınızda taşıdığınız ve gerçek bir anı olduğunu düşünüyorsanız, aynı derecede gerçek olan diğer anılar kadar gerçektir. Başlangıç olarak bir anı ile deneyin. Bunu yaparken, sizi nasıl özgürleştirdiğini ve kendinizle nasıl hissettiğinizi hissedin, kendinizi nasıl algıladığınızla nasıl uyum içinde olduğunuzu hissedin. İnsanlar size geçmişiniz hakkında bir şeyler sorabilir. Onlara geçmişimin hangi versiyonu, diye sorun. Şu anda bulunduğunuz yere farklı geçmişlerden, hayal edebileceğiniz tüm geçmişlerden gelen ve hepsi de bugün olduğunuz, şu anda olduğunuz sizle bütünleşen birden fazla siz olabileceğinizi algılayın. Bu bir kişi olarak ya da tüm versiyonlardan oluşan bir varlık olarak nasıl işlev gördüğünüzle ilgili gerçektir, bunlara farklı zaman çizgileri deyin, bunlar birlikte ve birbirlerini etkileyerek ve ilham vererek sizi, gerçek daha genişlemiş sizi oluştururlar, zaten yaşamakta ve daha yüksek boyutlu bir varlık olmaktasınız. Ve bu daha genişlemiş ya da ultra genişlemiş versiyonunuz, tam da yukarıda size yazdığım gibi, diğer tüm zaman çizgilerinizi bütünleştirerek ve farkında olarak oraya ulaştı. Şimdi, sevmediğiniz çizgilerle ne yapmalısınız? Zaten sosyal olarak kabul edilmiş Matrix gerçekliği olarak kabul ettiğiniz anılarla ne yapmalı? Sonuçta, annenizin evine varacaksınız ya da bir tanıdığınızla karşılaşacaksınız ve o size gerçekliğinizin sosyal olarak kabul edilen Matrix gerçekliği olduğunu ve kendiniz için yeni yarattığınız gerçeklik olmadığını hatırlatacak, öyle değil mi? Matrix gerçekliğine geri döndürüleceksiniz. Bununla ne yapmalı? Buradaki amaç daha geniş kapsamlı olmak, birden fazla çizgiyi görmek, sosyal olarak kabul edilen Matrix'te dahil olmak üzere zaten gerçekleşmiş olan çizgilerle savaşmak veya onları inkar etmek değil. Sosyal olarak kabul edilen Matrix anılarıyla savaşmayın, onları bir parçanız, geçerli bir parçanız ve yukarıdaki teknik kullanarak yaptığınız veya yarattığınız diğer anılar kadar geçerli bir parçanız olarak dahil edin. Onları itibarsızlaştırmayın, sadece kim olduğunuza dahil edin. Bu insanların gördüklerini kabul edin ve onlara çok boyutlu hale gelerek, hayal gücünüzü kullanarak diğer hatlarınıza erişerek, kendi alternatif gerçekliklerinizi görselleştirerek yapabileceğiniz inanılmaz değişikliklerle gerçekte kim olduğunuzu gösterin, ki bunların da aynı derecede geçerli olduğunu hatırlatırım. Kendinize bu şekilde çok boyutlu varoluşu deneyimleme izni verin çünkü bu tekniğin işe yarayıp yaramadığına dair tüm şüpheleriniz, boşluğu siz doldurun, layık olmama hissine dayanmaktadır. Saçma sapan şeyler yazdığıma, bağımlılığa, fiziksel olarak algıladığınız dünyanın çok gerçek olduğuna ve diğer her şeyin gerçek olmadığına dair hissettiğiniz şüphe bile, kendinizi kırbaçlamanın, kendinize saldırmanın ve kim olduğunuzu geçersiz kılmanın, kendinizi sınırlı ve küçük tutmanın bir yoludur, genellikle sadece sosyal olarak kabul edilmek için. Çünkü biraz delirirsek, normların dışına çıkarsak ne olur? Korkularımızla yüzleşmek zorunda kalırız, ancak böylesine hastalıklı bir toplumda iyi ayarlanmış olmanın hiçbir değeri yoktur. Şimdi deliler kim? Kendiniz için geçmişi değiştirdiğinizi kabul edecek kapasiteye ve zihinsel güce, ruh gücüne ve bütünlüğüne sahip olabilir misiniz? Şimdi bu çok iyi çalışıyor çünkü Matrix bu uygulamaya karşı herhangi bir savunma mekanizması uygulamadı. Sadece onu tüm varoluştan silmeye çalıştı. Bu nedenle zihninizin yeni geçmişinizi sosyal olarak kabul edilen versiyon kadar geçerli olarak algılamasını engellemek için Matrix tarafından dayatılan zihinsel koltuk değnekleri yok. Tek yapmanız gereken zamansal doğrusallık kavramını aşmaktır. Geleceğinizi imgeleyebilir ve o yönde yürüyebilirsiniz ve aynı zamanda geçmişinizi imgeleyebilir ve bunun zaten gerçekleşmiş olduğu o alandan geldiğinize karar verebilirsiniz. Bu teknik o kadar güçlüdür ki,
onu kullanarak kendinizde yapabileceğiniz inanılmaz değişiklikleri hissetmek ve deneyimlemek için ona tamamen inanmanız bile gerekmez. Bunun bir fantezi olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak size açıkça söylüyorum, öyle değil ve yine de sonuçları çok kısa sürede görebilirsiniz. Sonuçlar o kadar elle tutulur ve gerçek olacak ki, yavaş yavaş bunun doğru olduğunu, geçmişiniz olduğuna karar verdiğiniz her geçmişin eşit derecede gerçek olduğunu ve doğrusal duran bir zaman olmadığını göreceksiniz. Ruhsal sorunlar, duygusal sorunlar ve fiziksel sorunlar da aynı şekilde. Örneğin, çoklu kişiliğe sahip bazı kişilerin, tek bir kişiyi canlandırırken kanserli bir tümöre sahip oldukları kanıtlanmıştır. Kişiliklerini bir başkasıyla değiştirdikleri anda tümör kaybolur ve ilk kişiliğe döndüklerinde tümör yeniden ortaya çıkar. Bu kanıtlanmıştır ve fantezi değildir. Belgelenmiş şizofreni vakaları. Hepsi, bütün sizin varlığının isteğe bağlı versiyonlarıdır. Geçmişinizi değiştirin ve farkı şimdi hissedin. Bunu ne kadar çok yaparsanız, sonuçlara o kadar çok şaşıracaksınız. Ayrıca sosyal olarak kabul görmüş Matrix geçmişinize inanmaya geri dönme moduna da geçebilirsiniz. Çünkü bu da geçerli bir geçmiş ve sahip olduğunuz küçük sorun ne olursa olsun, yukarıdaki küçük şizofrenik tümör gibi yeniden ortaya çıkacaktır. Olmak istediğiniz sizle uyumsuz olan her şey, sınırlayıcı düşünceler, tümör olması gerekmez. Olayları sanki daha önce deneyimlemişsiniz gibi yaşarsınız. Olmak istediğiniz şeyi hayal edin ve onu geçmişinize, 1 yıl öncesine, 5 dakika öncesine, 10 yıl öncesine ya da çocukluğunuza koyun. Bir versiyonunuzdan başka bir versiyonunuza atlarsınız. Bunlar bu teknikle yapabileceğiniz kalıcı değişikliklerdir ve çok güçlendiricidir. Svaru of Erra